Selamlar. Islak keçe tekniğiyle bir gelin tacı çalıştım. Bu serinin ilk videosunda taraklı bir gelin tokası yapmıştım. Eğer o videoyu seyrettiyseniz doğrudan 13. dakikaya atlayıp tacı nasıl yaptığımı izleyebilirsiniz. Eğer bu ilk videonuzsa şunları söyleyebilirim. Merinos yün kullandım. Bir dikdörtgen hazırlıyorum. Hazırladığım bu dikdörtgenin boyutu önemli değil. Bol miktarda çiçeğe sahip olsam kafi. Yaklaşık olarak 30 cm'ye 20 cm boyutunda bir çerçeve çizdim diyebilirim. Çerçevenin içini balık sırtı yün döşeme tekniğiyle döşüyorum. Yünleri böyle seriyorum çünkü esnek ve ince bir keçe istiyorum. Çiçeklerimin zarif ve kıvrımlı olabilmesi için böyle bir keçeye ihtiyacım var. Eğer yün döşeme teknikleriyle ilgili bir video izlemek isterseniz kanalımda mevcut. Yukarıya linkini bırakıyorum. Kart bilgilerinden ilgili videoya ulaşabilirsiniz. İlk sırada çerçeveye 45 derecelik açıyla yünümü yerleştirdim. Sonra buna 90 derece açıyla diğer sıraları yerleştirdim. Kenardaki zayıf noktaları ekstra yün ekleyerek telafi ediyorum. Bu benim birinci katım olacak. Kalın gibi görünse de ıslatıldığında oldukça ince bir dokuya sahip olduğunu göreceksiniz. O nedenle üzerine oldukça ince bir yün daha ekleyeceğim. Ancak o yünün rengi ten renginde olacak. Evet, zeminde beyaz, üzerinde ise ten rengi bir yün olacak. Üst tabakayı balık sırtı döşemeyeceğim. Bulut yün döşeme tekniğini kullanacağım burada. 4-5 tutam yünü aldım, üst üste koydum ve kenardan çekiştirdim. Avcuma gelen yünleri de gelişigüzel beyaz yünün üzerine yerleştirdim. Bu şekilde yün dizilimimi tamamlayacağım ve ondan sonra yüzeye pırıltı vermesi için beyaz tensellerimi kullanacağım. Tensel kendi başına keçeleşmiyor ama yünle birlikte kullanıldığında yüzeye sedefimsi parlak çok güzel bir görüntü veriyor. Yayarak kullanmak gerekiyor ancak çok fazla yaydığımızda da özelliğini kaybediyor. Çünkü yün keçeleşirken yüzeyde ne varsa onu dibe doğru çekiyor, adeta yiyor. O nedenle ne çok fazla ne çok az koymaya çalışıyorum. Fazla koyduğumda da yüzeyde böyle çok fazla kıvrımlı yapılar oluşuyor. Onun da öyle olmasını istemiyorum. Bu teknikte şunu söyleyebilirim. Çok sert keçelememek gerekiyor. Eğer yüzeyde yünden başka lifler varsa, kumaşlar varsa ya da ipliksi yapılar varsa onların yün tarafından yenmesini önlemek için çok yavaş ve sakin keçelemek gerekiyor. Bakalım nasıl yapmışız.
Yünün keçeye dönüşmesi için su, sabun ve titreşim hareketi gerekiyor. Titreşim hareketini bazen elimizle, bazen zımpara makinesiyle, bazen de burada yaptığım gibi iki yüzey arasına koyarak dalgalandırmak suretiyle yapıyoruz. Dalgalandırma hareketi keçenin fazla sıkılaşmadan güzel bir şekilde keçeleşmesini sağlıyor. Ben şal ya da böyle çiçek yapacaksam, ince bir keçeye ihtiyacım varsa o zaman kullanıyorum. Rulodan ya da bir bambu perde arasında yuvarlamadan çok daha güzel keçeler elde ediliyor bu yöntemle. Dediğim gibi eğer ince bir keçe yapacaksam iki plastik yüzey arasında dalgalandırma hareketi son derece işe yarıyor. Naçizane tavsiye ederim. İlk pinç testimi yapıyorum. Yüzey güzelce keçeleşmiş ama istediğim sıkılıkta değil. Birazdan çiçekleri yaparken keseceğim. Kestiğim zaman kenarlarının fazla açılmasını istemiyorum. O yüzden sert değil ama sıkı bir keçeye ihtiyacım var. Çok fazla basınç uygulamadan yavaş titreşim hareketleriyle ovmaya devam ediyorum.
Çiçekler ıslakken şekil verdim. Özellikle ortasını kalemle bastırdım. Çukur olması için ve daha sonra kendi halinde kurumaya bıraktım. Çiçeklerin ortasına pırıltılı taşlar diktim. Bu taşlar alttan delikli. Çok güzel kullanılabiliyor. Hem kıyafetlerde hem bu tarz aksesuarlarda çok işime yarıyor. Şimdi bir iğne yardımıyla çiçeğin ortasına bir delik açacağım. 2 delik açacağım. Karşılıklı 2 tane delik açacağım. Sonra bu deliklerden yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda teli geçireceğim. Alt tarafta telin iki ucunu birleştirip bükerek bir sap oluşturacağım. Aynı işlemi minik çiçekler için de yapacağım. Ancak burada ortasına pırıltılı taş değil, küçük cam boncuklar kullanacağım.
Evet, 120 santimetre uzunluğundaki kalın telimi ikiye katlayıp güzelce büktüm. 120 santimetreyi şöyle buldum. Baş çevreme 3 santimetre ekledim. Sonra 2 ile çarptım. Evet, dallarımı, çiçeklerimi yerleştirdim güzelce. Sona çok yaklaştım. Şimdi tellerin etrafını güzelce sarmam gerekiyor. Hem saça takılmasın hem de daha sağlam olsun diye. Bu amaçla organze tül kurdela kullanıyorum. Hem ince hem daha dekoratif görünüyor bence. Telin ucunu bir miktar bükmüştüm. Halka şeklindeydi orası. Dolayısıyla tülü, kurdelayı oraya bağlamam çok kolay oldu. Burada daha uzun da bırakılabilir. Daha geniş kurdelalar da kullanılabilir. Ama geniş kurdelayı sarmak daha zor olur. Çünkü aralardan geçirerek sarıyorum. Biraz oyalıyor ama sonuç çok güzel oluyor. Evet, videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah.